Selam futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Türkiye elendi bunu konuşacağız. Hollanda 2, Türkiye 1. Buraya kadarmış. Elendik, üzgünüz videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, videoma geçmeden önce de bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Türkiye Hollanda ile yarı finale çıkma maçı oynadı. 1-0 öne geçtiğimiz maçı 2-1 kaybettik ve elendik. Artık buraya kadarmış dedik. Biz son noktayı Euro 2024 için son noktayı koymuş olduk. Burada elenmek bize koyan, yani taraftarlarımıza koyan, elenmek değil, Hollanda'ya elenmek bize koydu. Çünkü Hollanda eski gücünde olan bir takım değildi. O Robben'li, Schneider'li, Van Persie'li, İşte Dirk Kuyt'lı, Van der Sar'lı olan Hollanda değildi. Hollanda eski gücünden çok düşüşte olan bir takım olmasına rağmen bizim Hollanda'ya elenmemiz taraftarlarımızı da sinir etmiş oldu. Bizim moralimizi bozan da bu oldu. Biz turnuva boyunca forvetsiz oynayan, her takıma karşı defans yapan, defans yapıp gol yemeden gol bulmaya çalışan bir takım konumundaydık. Burada hocamıza teşekkür etmeyeceğim. Çünkü hocamızın takımımıza hiçbir faydası olduğunu, hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Geri geldi, değişiklikleri çok geç yaptı. Oyuncuları oynamadığı mevkilerde oynatarak onların daha kötü oyuncularmış olarak gözükmesini sağladı. Kadro yok, taktik yok, bir oyun anlayışı yok, bir oyun stratejisi yok, hiçbir şey yoktu. Yeri geldi, maçları kazandığımız zamanlarda hocamız çıktı basın önünde konuşmalar yaparken Portekiz maçına yenildik. Yenilince de futbolcular oyunu sürmeyeceksin hoca. Çıkacaksın takır takır, yenildik, oynayamadık, yapamadık, başaramadık demeyi bileceksin. Yendi mi ben yaptım, yenildi mi futbolcular yenildi. Olmayacak. Sen de bu galibiyette futbolcuların da payı var, mağlubiyette senin de payın var. Bunu unutmayacaksın. Taraftarlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Euro 2024 boyunca Almanya'da bizleri sonuna kadar çok iyi desteklediler. Her maçta son ana kadar yanımızda oldular. Son ana kadar desteklediler. Gırtlakları patlarcasına tezahüratlarını yaptılar. İlk maçtan son maça kadar sonuna kadar yanımızda oldular. Yine Türkiye'deki taraftarlarımız sosyal medya üzerinden takımımızın yanında olduğunu, takıma bu mesajı verdiler. Takım da elinden geleni yapmaya çalıştı. Tabii bazı oyuncularımız oynayamadı. Mesela Samet kötü başlarken son maçlara doğru iyi oynamaya başlamıştı. Yine Kenan çok benim beklediğimiz, çok umut vadeden bir oyuncumuzdu. Çok şeyler beklediğimiz bir oyuncuydu. Oynayamadı. Barış Alper başlarda forvet oynarken hiçbir varlık gösteremezken asıl mevkisine geçtikten sonra takır takır oynamaya başlayan, kendini göstermeye başlamıştı. Cenk Tosun'u Çek Cumhuriyeti maçında aldık. Galibiyeti getiren golü attı. Mert Günok kendinden beklenenden kat ve kat fazlasını verdi. Elinden geleni yaptı. Güzel kurtarışlar yaptı. Avusturya maçında kurtardığı kurtarış belki de en iyi kurtarışlardan biri olabilecek bir kurtarıştı. Yani takım olarak bir oyunumuz yoktu bizim aslında. Biz her takıma karşı savunma yapıp topu kapıp kontraya çıkmaya çalışan bir oyun sergilesek de forvetimizde oyuncu olmadığı zaman diğeri geliyor, çıktığımız ataklar boşa dönüyordu. Yani forvette oyuncumuz yok. Barış Alper gibi bir hızlı oyuncun var. Kerem Aktürkoğlu gibi bir hızlı bir oyuncun var. Ferdi gibi hızlı oyuncun var. Hakan gibi top dağıtabilen bir oyuncun varken, Arda gibi çalım atabilen, pas verebilen bir oyuncun varken senin forvetsiz oynaman saçmalıktı ve sen bu saçmalığı yaptın. Yani kimi koyarsak koyun milli takımın başına. Sıradan herhangi birini koyun, sokaktan herhangi birini alın, milli takıma koyun. Senin oynattığının kat ve kat fazlasını oynatırdı. Senin gibi takımı rezil etmezdi. Senin gibi kendisinden düşük bir takıma bile defansif anlamda oyun kurgusuyla maça çıkmazdı. Forvetsiz oyuna çıkmazdı. İlla bir forvet alırdı. Biliyoruz Beşiktaşlara gıcıksın. Semih Kılıçsoy'u zaten zar zor aldın. Elinde olsa Semih Kılıçsoy'u almayacaktın. Semih Kılıçsoy'u aldın tepkilerden sonra, sana gelen tepkilerden sonra almayı aldın. Sana bu tepkiler gelmeseydi Semih Kılıçsoy'u milli takıma bile aday kadroya almayacaktın. 3 tane oyuncu üzerine gideceğim. Bunlar milli takıma alınabilir miydi? Birincisi Beşiktaş'tan Necip Uysal, ikincisi ise Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve üçüncüsü ise Trabzonspor'dan oynayan Eren Elmalı. Ben bu üç futbolcunun da milli takıma alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz Hollanda maçına
çok farklı bir kadroyla, çok farklı bir taktikle çıkmış olsaydık emin olun çok rahat bir şekilde Hollanda'yı elerdik. Bakın Hollanda'yı elerdik demiyorum. Çok rahat bir şekilde elerdik. Hollanda eski gücünden çok düşüşte olan bir takım. Yani burada Hollanda'yı elenmememiz gerekiyordu. Hollanda'yı elemiş olmamız lazımdı. Yani buraya kadarmış değil de yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz dememiz gerekiyordu. Bunu konuşuyor olmamız gerekiyordu ama olmadı. Hocamızdan hiçbir başarı görmedim. Al bavulun, ben çek git diyorum. Montella ile olmuyor bu işler. Ya da yabancı bir hoca ile olmuyor. Yerli hoca denememiz lazım. Yabancı hocalarla takımımız bir başarı yakalayamadı. Yerli bir hoca denememiz lazım. Ama biz yabancı hocalarla ısrar ediyoruz. Yani Hollanda maçında kanatlara Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper gibi hızlı oyuncularımızı koysaydık, Barış Alper'in arkasında Ferdi olsaydı, defansta Kaan yerine Zeki olsaydı, orta sahada İrfan Can Kahveci olsaydı, mesela Salih Özcan yerine İrfan Can Kahveci olsaydı, ileriye de bırak hadi Semih Kılıçsoy'u almıyorsun, Cenk Tosun'u koysaydın, belki skor bambaşka olurdu. Kesinlikle bambaşka olurdu. Bu kadar ezilmezdik. Bu kadar Hollanda'ya atak vermezdik. Belki de 1-0 iken 2-0'da yakalayıp Hollanda'nın direncinin düşmesini sağlayabilir, maçı kazanabilirdik. Eleyen taraf biz olabilirdik. Ama olmadı. Maçı kaybeden taraf biz olduk, elenen taraf biz olduk. Hakeme de hiçbir şey diyemeyiz. Hakem sayesinde yenildik de diyemeyiz. Hakem evet belki bir iki ufak tefek hatası olmuş olabilir ama bu hataların maçın gidişatını ciddi bir şekilde etkileyecek hatalar değildi. Biz oynayamadık. Biz yapamadık değil. Yani biz yapamadık. Oynamaya çalıştık ama olmadı. Oynayamadık aslında. Hocanın verdiği saçma sapan taktikle ancak bu kadar oluyordu. Olanı elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ama olmadı. Hocamız inat etti bazı şeylere. İnadı da kıramadı. Kırmalıydı. Adana Demirspor'da oynattı. Adana Demirspor'a uygulayabilmiş oldu. Oturtmuş oldu o taktiği. Türkiye'ye de oturtmaya çalıştı. Ama olmadı. Biraz da farklı şeyler dene. Bir de forvetle oyna. Bir de forvetle oynarken görelim. Al bir forvet oynat. Takım kötü oynarsa de ki bakın forvet dedi, forvet aldım. Olmuyor. Olmadı de. Olmuyorsa olmuyor. Bunu da bir görelim. Ama sen denemedin. Yapmadın. Israrla forvetsiz oynamaya devam ettin. Forvetsiz devam ettin. Forvetsiz devam ettin. Forvetsiz devam etmek yaramadı. Forvetle denemeyi denemedin. Forvetle oynamayı denemedin. Bu taraftarlarımıza yazık ettin. O kadar maça geldiler. Belki başka ülkelerden geldiler. Türkiye'den gelip Almanya'ya sırf maç için gelenler vardı. Sen taraftarımıza da yazık ettin. Hiçbir şeyi beceremedin. Olmadı, yapamadın. Gruplara çok iyi başlamasak da galibiyetle başladık. Dedik olacak. Ben Hollanda'yı eleyeceğimizi düşünüyordum. Yani Hollanda'yı elenmeyi aklımdan bile geçirmemiştim. Biz Hollanda'yı eleyeceğiz ve finale gideceğiz diyordum ama olmadı. Yani Kenan çok kötüydü. Belki de hiç oynayamadı Kenan. Samet kötü başlamasına rağmen tam toparlamıştı ki turnuvadan elendik. Kerem hızını sadece kullanabiliyordu. O etkili vuruşlarını yapamadı. Olmuyordu. Abdülkerim Bardakçı'yla gitmedi bu milli takım. Oynatmasaydın. Kaan Ayhan'la gitmedi. Oynatmasaydın. Arkadaşım olmuyorsa oynatmayacaksın. Diretmeyeceksin bazı şeyleri. Ben illa Semih Kılıçsoy'u veya tamam Beşiktaşları alma. Bertu diye bir forvet almışsın. Onu oynatsaydın. Hadi Beşiktaşlılara gıcıksın. Beşiktaşlara tavır aldın. Oynatmayacaksın. Oynatmıyorsun. Bertu diye forvetin var. Onu oynatsaydın. O Beşiktaşlı değildi. Onu niye oynatmadın? Yani saçma sapan işler yaptın. Elenmemizi istediğin için elendik. Sen Hollanda'yı elememizi istemedin. Hollanda'yı elememizi istemediğin için biz elendik. Eğer isteseydin dakikalar 75 olmuş 80'e gidiyor. Sen oyuncuları daha yeni değiştiriyorsun. Ya gerideyiz. İleri dönük oyuncu alman gerekiyor. Onu da almıyorsun. Al forvet oyuncu. Çok saçma sapan dakikalarda yapılan saçma sapan değişiklikler bizi kurtarmadı. Bizim işimize yaramadı. Olmadı. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Onlar hakkını verdiler. Futbolcularımızı yine de tebrik edelim. Hakkını vermeye çalıştılar. Kimi verdi, kimi veremedi. Olsun. Yapacak bir şey yok. Kenan bir sonraki turnuvada işin zor. Bu oynadığın oyunda biraz zor milli takımı görürsün. Ama kendini toparlarsa tabii görebilir.
Yani her futbolcumuz elinden geleni yapmaya çalıştı. Tabi bazı hatalar yaptık. Samet'in hatasıyla kendi kalemize attığımız gol olsa da kalecilerimiz iyiydi. Defansımız bir şeyler yapmaya çalıştı. Arda bireyselliğini kullanmaya çalıştı. Ferdi hızını kullanmaya çalıştı. Kerem bazı pozisyonlara kaçırsa da hızını kullanmaya çalıştı. Barış Alper ilk 1-2 maç sonrasında gerçekten çok iyi toparladı. Belki de milli takımımız adına en iyilerden biriydi. Belki de en iyisi diyebilirdik Barış Alper için. Yani sonradan giren oyuncularımız elinden geleni yaptı. Cenk Tosun kafa hakimiyetlerinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Merih Demiral bizi Hollanda'yla çeyrek final oynatmamızı sağladı. Hani Merih Demiral olsaydı her şey değişirdi demiyorum. Değişmeyebilirdi belki ama bir şeyler değişebilirdi. Kesin değişirdi demiyorum ama Merih Demiral'ın eksikliğini hissettik. Olsaydı belki farklı olabilirdi. Olurdu demiyorum, olabilirdi. Hani sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin favoriniz kim? Ben İspanya kupayı alır diye düşünüyorum. Siz kimi düşünüyorsanız düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani çok da denecek bir şey yok. Yolumuz buraya kadarmış. Bitti diyoruz. Yapacak bir şey yok. Benim görüş ve düşüncelerim bunlar. Sizler ne düşünüyorsanız hoca hakkında, futbolcular hakkında, taraftarlarımız hakkında, hakemler hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Üzücü bir videoyu bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.